Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli şahane, pamuk gibi yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen poğaçamızın yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim su bardağı. Üzerine 1 paket instant maya ekleyelim, küçük paketlerden. 2 yemek kaşığı da toz şekeri ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştıralım ve üzerini kapatalım. Mayamız güzelce kabarsın. Bu şekilde daha güzel mayalanacaktır poğaça hamurunuz. Evet, yaklaşık 15-20 dakika bu şekilde beklettim. Gördüğünüz gibi maya hareketlenmiş. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi diğer malzemelerimi ekleyebilirim. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 2 tane yumurtanın akını ekledim. Sarılarını üzeri için ayırdım. Tekrar karıştırdıktan sonra artık unumu ilave edebilirim. Toplamda 5,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ekledikten sonra elimi vurmadan spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkarıp artık elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur yoğuracağız. Daha önce söylediğim gibi ben 5,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Ama bu unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. 6 su bardağı veya 5 su bardağı da yeterli olabilir. Lütfen yavaş yavaş kontrollü ekleyin ununuzu. Evet, hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi tekrar üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 45-50 dakikada mayalanıyor. Tabii ki ortam ısısına göre bu süre değişebilir. Ben üzerine şöyle bir bezle kapattım ve yaklaşık 45 dakika mayalandırdım. 45 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi hemen şöyle hamurumu toparlayıp tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumu 2 eşit parçaya böldükten sonra bezeleri ayıracağım. Yaklaşık mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Koparmış olduğumuz hamur parçalarımızı elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. Hepsi eşit olursa görüntü olarak da çok daha güzel olacaktır. Büyük olanlar varsa koparıp küçük olanlara ekleyebilirsiniz. Bezelerimin hepsini yaptıktan sonra hafif un serpmiş olduğum bir tepsiye alıyorum. Un serpmeden koymayın, bekleme aşamasında yapışabilir. Mutlaka altına hafif bir un serpin. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Bir tane bezeyi masanın üzerine aldım ve elimle hafif bastırarak biraz uzun olacak şekilde açıyorum. İsterseniz bu aşamada merdane ya da oklava da kullanabilirsiniz ama hamurun kıvamı çok güzel. O yüzden elinizle de rahat bir şekilde açabilirsiniz. Uç kısmına birazcık lor peyniri koydum. Dilerseniz beyaz peynir de koyabilirsiniz. Daha sonra kenarlarını sıkıca kapatıp kesme aparatıyla kestim. Bu aparatı istediğiniz her yerde bulabilirsiniz artık. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bıçakla da böyle ara ara kesikler açarak yapabilirsiniz.
Evet, yine aynı şekilde elimle biraz açtım ve uç kısmına lor peyniri koyup sıkıca kapattım. Kalan kısmı tekrar bu aparatla kestim ve gerçekten şekli inanılmaz güzel oluyor. Özellikle piştikten sonra da bu kesilmiş yerler açılıyor ve gerçekten şekli muhteşem oluyor. Zaten lezzeti muhteşem, yumuşacık bir poğaça oluyor. Evet, bu kapatma yerini iyi kapatırsanız arasından lor peyniri çıkmaz pişerken. Sıkı bir şekilde kapatmak gerekiyor. Son olarak bir kez daha göstermek istiyorum. Elimizle hamurumuzu hafif açtıktan sonra uç kısmına lor peynir ya da beyaz peynir koyalım ve peynirin üstünü kapatacak şekilde hamurumuzu sıkı bir şekilde bastırarak kapatalım. Kalan kısmı bu kesme aparatıyla hafif bastırarak üzerinden geçelim. Daha sonra rulo yaparak bu şekilde saralım ve uç kısımlarını böyle içe bakacak şekilde kıvırıp yarım ay şekli verelim. Evet, poğaçalarımın hepsine şeklini verdim ve hafif aralıklı olacak şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsime diziyorum. Çok sık koymayın. Bir tepsi mayası işlemi yapacağız. Bir de kabaracak pişerken. O yüzden hafif aralıklı olması çok önemli. Şeklinin bozulmaması için. Evet, gerçekten şu an bile çok güzel görünüyorlar. Şimdi bir yarım saat kadar üzerini kapatacağım ve tepsi mayası için bekleteceğim. Bu şekilde pamuk gibi yumuşacık poğaçalar olacak. Kesinlikle tepsi mayası yapmadan fırına vermiyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha kabardı ve şekilleri daha güzel oldu. Şimdi üzerine 2 tane yumurta sarısı ayırmıştım. Onu güzelce çatalla çırpıyorum. Daha sonra poğaçalarımın üzerine süreceğim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçalarımı pişmeye bırakacağım. Dilerseniz üzerlerine çörek otu ya da susam serpebilirsiniz. Veya benim gibi sadece yumurta sarısı sürüp o şekilde fırına verebilirsiniz. Zaten şekli inanılmaz güzel. Çok fazla bir şey yapmaya gerek yok üzerine. Yumurta sarısı sürmek yeterli oluyor. Evet, aralarına gelecek şekilde bolca yumurta sarısını sürelim. Fırınımı da 180 dereceye getirdim. Alt üst ayarda yaklaşık 25-30 dakikada pişiyor. Ama bu süre herkesin fırınına göre tabii ki değişkenlik gösterebilir. Ara ara kontrol etmeyi unutmayalım. Evet, yaklaşık 30 dakika sonra poğaçalarım nar gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen fırından alıp üzerini şöyle temiz bir bezle kapatacağım ve bir 15-20 dakika bu şekilde dinlenmesini sağlayacağım. Sonrasında sizlere poğaçamızın iç dokusunu ve yumuşaklığını göstermek istiyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca üzeri kapalı bir şekilde bekledi ve nefis poğaçalarım hazır. Gerçekten hem şekliyle hem de yumuşaklığıyla çok güzel bir poğaça oldu. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi beğenirsiniz. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.